Babamı hiç tanımıyorum. Hiçbir ona dair hatırladığım hiçbir şey yok. Bir tane fotoğrafımız var. Sesini çok duymak istiyordum. Yani çok çok istiyordum. Hala çok isterim. TRT'den düşündüm, hani yemin töreninden bir şey bulurum. Bulamadım. Böyle sürekli araştırıyorum. Toplumsal bellek platformu diye bir şey duydum. Atölyedeydim. İnternette araştırmaya başladım. İşte Sabahattin Ali'den işte şeye kadar Abdi İpekçi ailesi, işte Uğur Mumcu ailesi falan işte meclise gelecek. Araştırma komisyonu talebinde bulunacaklar falan. Bütün gece uyuyamadım ve dedim ki ben oraya gitmek istiyorum. Toplumsal bellek platformu çok önemli bir şey anlamamı kolaylaştırdı. Önce şunu fark ettim. İlk defa e, ne yazık ki çok kalabalık olduğumuzu fark ettim. Yani bütün o ülkedeki 17 bini bilmeme rağmen, yani faili meçhul cinayetler şeyini o kadarını bilmeme rağmen, bir taraftan da o hani tırnak içinde o aydın cinayetleri zincirinde 17 bini hep daha öteleyen ve daha açığa çıkan o listede çok yalnız olmadığımızı fark ettim. Bu bir taraftan bu biz duygusunu biraz geliştirir gibi oldu. Beraber hareket etmek, beraber bir şey yapmak ve hani kendi öykünden uzaklaşıp daha güçlü bir şey söylemek üzere yola çıktığımızı hissederken çuvalladığımızı fark ettim. Çok ağır geldi bütün bu şey. Yani bir düşünülmesi gereken de buydu bence. Hani ölüleri yarıştırmak bu ülkede bir başka sorun aslında. Yani bu mücadele alanında fark ettim. Ben bunu kendi başıma yapabilirim dedim. Yani cumartesi anneleriyle bir şey yapmak istiyorsam ben bunu yaparım. Ve bunu yaparken de işte hani seninle de tanışmamıza vesile olan aslında Sivas davasının zaman aşımı duruşması vardı. Onun için bir şey düşündük hep beraber. Onun ardından işte cumartesi anneleriyle ilgili bir şey yaptım ve bunun bir taraftan da bana daha iyi geldiğini hissettim. Çünkü kendi bildiğim dilde ve inandığım yöntemle ve nalına mıhına ya da daha sanatsal bir alandan her neyse kendi ölçülerimde bir şey söyleyerek daha kalıcı kıldığımı hissettim. Ya özellikle cumartesi anneleriyle yaptığım o çalışmada şunu hissettim. Her şeye rağmen hani karı kışı yazı polis şiddeti hiçbir şeyi gözetmeksizin orada olmakta ısrar eden bir insan grubu vardı ve bu benim için çok ilham verici bir şeydi. Ve orada olmak istedim. Yani onlarla olmayı kendi içimde sağaltıcı bir şey olarak gördüm ve sonrasında e, hep daha kişisel öykülere gitmek gerektiğini düşündüm. Yani ben geride kalanın öyküsünü ve sıradan olanın öyküsünü istiyordum. Ya bunun daha e, yani o kadar dümdüz bir yerden çok daha vurucu, çok daha ağır bir hikaye olduğunu hissettim. Çünkü çok daha yaygın, çok yoğun, e, bütün coğrafyayı saran bir hikaye bunlar. Sıradan olanların hikayesi. Yani 17 bin faili meçhul cinayet içinde benim yaşadığım acının katlarcasını yaşayan, bugün işte ne bileyim Güneydoğu'da yaşayan çocuklar için düşünürsek, hani kendi şu dile getirişimden utanacağım bir sürü hikayenin olduğu bir coğrafyada o çocukların babası bugün anılmayacak. Ya da o çocukların anneleri anılmayacak bugün ya da yarın. Ve o her bir kişisel hikayenin, her bir çocuğun içinde yaşadığı hikayenin çok değerli olduğunu hissederek yapıyorum, bakıyorum bugün her şeye. Her şey bana o yüzden biraz daha ağır geliyor. Ama babamın öyküsünü yapmak, paylaşmak, yani kendi öykümü paylaşmak biraz böyle zor bir şeydi benim için.
Çok eskiye göre çok daha kolay konuşabildiğim ama bu şeyde temsil anlamında sanat alanında çok şey yaptım, hep beklettiğim bir değil artık, yok yok falan dediğim bir şeydi, konuydu babamın konusu.